Hepinize merhaba, ben Doktor Dilek Er Yılmaz, Riyan Medikal Park Pendik Hastanesi'nde dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere benim de klinik pratiğimde çok severek uyguladığım botoks tedavisinden bahsedeceğim. Öncelikle botoks dünya genelinde en sık uygulanan estetik işlemdir. Halk arasında yılan zehri olarak bilinir ama aslında yılan zehri değildir. Botoks, Clostridium botulinum bakterisinden laboratuvar ortamında elde edilen bir nörotoksindir. Bu nörotoksin kas sinir kavşağında kasa sinirsel uyarımın geçişini engeller. Yani kasa kasılma uyarısının geçişini engeller ve kaslarda gevşeme sağlar. Biraz tarihçesine bakacak olursak, botoks aslında tıpta yıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kozmetiğe girişi ise aslında tesadüfen olmuştur. 1987 yılında Vancouver'da bir göz doktoru göz seyirmesi için bir hastasına botoks uygulamış ve hasta kendisi kaş arasındaki çizgilerinin geçtiğini ifade etmiştir. Bunun üzerine göz doktoru bu bilgiyi dermatolog olan eşiyle paylaşmış ve uzun çalışmalar neticesinde botoks kozmetik kullanıma girmiştir. Şu an hatta kozmetik kullanımda birinci sıradadır diyebiliriz. Aslında botoks dinamik kırışıklıklar, yani kişi mimik yapıyorken oluşan kırışıklıklar üzerine etkilidir. Statik kırışıklıklar, yani durağan halde olan kırışıklıklar botoks ile hafifler ancak tamamen geçmez. Bazen hastalarımdan şunu ifade ettiklerini duyuyorum. Kırışıklarımız oluşsun, ondan sonra botoks yapalım. Aslında bu yanlış bir düşünce. Biz kırışıklıklar oluşmadan düzenli aralıklarla belli bir yaştan sonra botoks yapılmasını öneriyoruz. Çünkü kırışıklıklar oluştuktan sonra, tamamen oturduktan sonra botoks yeterince etkili olmuyor. Sadece hafifletebiliyoruz. Kozmetik amaçlı botoks en sık kaş arası, alın ve göz çevresinde kullanılır. Bunun dışında burun sırtındaki çizgiler, dudak kenarında bulunan çizgiler, boyun gençleştirme, terleme botoksu, masseter botoksu gibi çeşitli alanlarda da botoks tedavisini uyguluyoruz. Şimdi bu kullanım alanlarını biraz daha detaylandırmak istiyorum. Kaş arası ve alın bizim botoksu en sık uyguladığımız bölge. Kaş arasında bazı kişilerde tek, bazı kişilerde çift çizgi, hatta buna 11 İngilizcesi diye isimlendiriyoruz, oluşabilmektedir. Kaş arasındaki çizgiler kişiyi agresif gösterir. Botoks bu bölgede oldukça güzel yanıt verir, güzel sonuçlar almamızı sağlar. En sık bu bölgede, kaş arası ve alında kullanıyoruz. Bunun dışında kaz ayakları dediğimiz göz çevresinde oluşan gülümseme çizgileri de botoks tedavisine çok güzel yanıt verir. Ve hasta botoks yaptıktan sonra tazelenmiş, dinlenmiş bir ifadeye kavuşur. Üst yüz botoksu yaptıktan sonra. Diğer kullanım alanına gelecek olursak burun sırtı. Şimdi biz hastaya kaş arası, alın ve göz çevresine botoks uyguladığımızda hasta özellikle gülümsediğinde bir süre sonra burun sırtındaki çizgiler gözümüze çarpar. O yüzden ben genelde hastaların ilk seansında hastalara gülmelerini söylüyorum. Burun sırtında da çizgilenme oluşuyorsa ilk seansta buraya da botoks uygulaması klinik pratiğimde yapıyorum. Diğer bir kullanım alanı barkod çizgileri. Bu dudak çevresinde oluşan çizgilerdir. Sigara içen kişilerde sürekli olarak sigara içme hareketinin yapılmasına bağlı olarak barkod çizgileri daha erken yaşta oluşur ve hatta giderek yıllar içerisinde derinleşir. Botoks bu bölgenin kırışıklıklarının açılmasını, hafiflemesini sağlar. Ancak tamamen kaybolmazsa bu bölgeye dolguya da ihtiyaç duyulabilir. Çünkü bu bölge hareketli bir bölge. Bu bölgeye çok fazla botoks yaparsak ağız kontrolü yeterince hasta tarafından yapılamayabilir. Bu nedenle bu bölgeye botoksu dikkatli bir şekilde uyguluyoruz. Eğer yeterince yanıt alamazsak dolgu ile tamamlıyoruz tedavimizi.
Diğer bir kullanım alanı ise marionet çizgileri dediğimiz ağız köşesinden çeneye doğru uzanan oluklanma. Bu oluk yaşla beraber daha da belirginleşir ve kişinin ağız köşelerini de aşağıya doğru çeker. Kişinin üzgün ve yorgun bir görünüm almasına, hatta yaşlı bir görünüm almasına neden olur. Bu bölgedeki çizgiyi, yani marionet çizgisini de botoks ile hafifletebiliyoruz. Hatta ağız köşesi birazcık yukarı kalkıyor tedavi sonrasında. Bu da daha hoş bir ifade sağlıyor hastaya. Yine bu bölgede botoksla eğer derinse, yeterince yanıt alamazsak botoks sonrası bu bölgeye dolguda uygulama yapıyoruz tedavinin tamamlanabilmesi için. Gamzeli çene dediğimiz ise çene ucunda bulunan kasın fazla çalışmasıyla oluşur. Normalde biz şu hareketi yaptığımızda göstermek istiyorum. Mesela burada pürüzlü bir ifade oluşuyor. Bazı kişilerde bu ifade normal durağan halde de mimik yapmıyorken de oluşur ve biz buna portakal kabuğu görünümü deriz. Bu görünümde botoks ile tedavi edilmektedir. Diğer bir kullanım alanı ise diş eti gülümsemesi. Kişi gülerken üst diş etinin 3 milimetreden fazla görülmesi durumuna diş eti gülümsemesi denilir. Diş eti gülümsemesinde biz botoks uyguluyoruz. Şu bölgedeki kasa, üst dudağa gelen, dudağı yukarı kaldıran kasa botoks uyguluyoruz. Ve daha estetik bir gülüş elde etmiş oluyoruz. Diğer bir kullanım alanı boyun gençleştirme. Aslında yüz bölgemizde çoğunlukla bakım yapıp boynumuzu ihmal ettiğimiz zaman boynumuz yaşımızı ele verebiliyor. O yüzden ben genelde hastalarıma boyun bölgesi eğer ihtiyaç varsa bu bölgelerde bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Boyun bölgesinde bulunan kasın fazla ya da az çalışmasına göre yine yaşla beraber boyunda kırışıklıklar oluşur. Dikey ve yatay kırışıklıklar oluşur. Yine boyun gençleştirmede de botoks oldukça etkilidir. Diğer bir kullanım alanı ise terleme botoksu. Aslında hasta bize koltuk altı el ayak terlemesiyle başvurduğunda biz hastanın detaylı klinik öyküsünü sorguluyoruz ve terlemenin nedenlerini araştırıyoruz. Bir takım tetkikler yapıyoruz. Altında yatan bir hastalık bulamıyorsak ve hastanın sosyal hayatını bozacak derecede koltuk altı, el ayak terlemesi varsa botoks çok güzel bir tedavi seçeneği, oldukça etkili. Hastalarımız genelde bize bahar aylarında rahat bir yaz geçirebilmek için botoks için başvururlar. Etki süresi ise 6 ila 8 ay kadardır. Diğer bir kullanım alanı masseter botoksu. Masseter botoksu son dönemde bize en çok sorulan botoks kullanım alanı. Masseter bir çiğneme kasıdır ve yüzün alt yan kısmında yer alır. Yani böyle dişimizi sıktığımızda elimize gelen kas masseter kasıdır. Bu kas bazı kişilerde yapısal olarak büyüktür. Bazı kişilerde ise diş sıkma, çok fazla sakız çiğneme gibi nedenlerle büyüyebilir. Biz iki amaçla masseter botoksu yapıyoruz. Birincisi kozmetik görünüm amaçlı. Kadınlarda maskülen görünüme yol açan kare çene hattını oval hale getirebilmek için. Kare çene hattı aslında erkekte istenen bir görüntüdür. Kadınlarda alt yüzü daraltmak, daha oval bir çene hattı oluşturmak için masseter botoksundan yararlanıyoruz. Yine diğer kullanım alanı ise masseter botoksunun diş sıkmanın tedavisi. Şimdi diş sıkması olan hastalar, özellikle geceleri çok fazla diş sıkma, gıcırdatması olan hastalar sabahları diş, çene ve baş ağrısıyla uyanırlar. Bu durumda biz masseter kasına botoks yaparak diş sıkma, yani bruksizm tedavisini uyguluyoruz. Ve hastalar diş ağrısı, sabah kalktıklarında baş ağrılarının geçtiğini ifade ediyorlar. Aslında bu kası tamamen bloka etmiyoruz, sadece zayıflatıyoruz. Botoks öncesi şimdi neler yapıyoruz ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Botoks öncesi hastadan detaylı bir klinik öykü alınmalıdır. Biz hastaya herhangi bir hastalığın olup olmadığını, ilaç kullanıp kullanmadığını sorguluyoruz. Çünkü botoksun yapılamadığı bazı durumlar
var. Örneğin sinir sistemi hastalıkları, kas hastalıkları gibi. Yine ilaç kullanımını detaylı olarak sorgulamak gerekiyor. Çünkü bazı ilaçlar botoksun etkisini potansiyelize edebiliyor. Yani etkisini artırabiliyor. Biz hastadan detaylı bir klinik öykü alıyoruz. Kullandığı ilaçları sorguluyoruz. Sonrasında işlemin etkisini, yan etkisini anlatıyoruz. Hastadan onan form aldıktan sonra da hastanın işlem öncesi fotoğraflarını çekiyoruz. Ve bu şekilde tedavimize başlıyoruz. İşlemin etkinliği ortalama 4 ila 6 ay kadardır. Kas içerisine yaptığı zaman 4 ila 6 ay kadardır. Ancak terleme botoksunun süresi ter bezleri üzerine etkisi daha uzundur. 6 ila 8 ay kadardır. İşlem küçük ince iğneler yardımıyla yapılır. Ağrı minimal derecede hissedilir. Öncesinde lokal anestezi krem önermiyoruz. Ben genelde buz uygulaması yapıyorum. Zaten iğneler çok ince. Şu an teknolojik olarak çok ince iğneler üretilmeye başlandı. Ve bunlarda da hasta genelde bu iğneleri tolere edebiliyor. Çok fazla ağrı olmuyor açıkçası. İşlemden sonra işlem yaptığımız yerde özellikle yüz bölgesinde arı ısırığı gibi şişlikler olabiliyor. Bu da zaten yarım saat içerisinde kayboluyor. İşlem sonrasına gelecek olursak, botoks tedavisinde tedavinin kendisi kadar işlem sonrası dikkat edilmesi gereken unsurlar da oldukça önemli. Ben bunu klinik pratiğimde hastama öncelikle sözel olarak anlatıyorum. Daha sonra yazılı olarak da veriyorum. Çünkü tedavinin tamamlanması için hastanın bir takım dikkat etmesi gereken unsurlar bulunuyor. Bunlar 4-6 saat kadar dikey pozisyonda kalmasını istiyoruz. Yüzüstü eğilmemesini, sırt üstü yatmamasını istiyoruz. Yine 12 saat boyunca enfeksiyon almasın diye bu bölgelere makyaj yapmamasını istiyoruz. Bir gün boyunca banyo yapmamasını, güneşlenmemesini, bunun dışında spor yapmamasını, alkol almamasını söylüyoruz. Çünkü bu aktiviteler yapıldığı zaman kaslarda gevşeme olabiliyor ve botoks istemediğimiz kas gruplarına geçebiliyor. Bunun dışında hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda, buharlı ve sıcak ortamlarda 3-5 gün kadar bulunmamasını öneriyoruz hastaya. Türkiye'de 2 çeşit botoks bulunur. Bu bize kuru preparat flakon halinde gelir. Biz bu botoksları sulandırıp o şekilde kullanıyoruz. Her ikisinin de etki mekanizması benzerdir ve her ikisinin de FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayı bulunmaktadır. Komplikasyonlara kısaca değinecek olursak aslında botoks alanında uzman, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerce yapılırsa oldukça nadir komplikasyon, daha doğrusu ciddi komplikasyonları çok nadir görüyoruz. Yine az önce de bahsettim, işlemden sonra küçük şişlikler oluyor. Bu da zaten yarım saat içerisinde geçiyor. Bunun dışında işlem bir enjeksiyon işlemi olduğu için iğne giriş yerlerinde çok küçük kızarıklıklar, morluklar olabilir. Bu da zaten geçicidir. Bunun dışında botoks yaptıktan sonra bazı hastalarda da botoksun etkisi çıkmaya başlayınca baş ağrısı, karıncalanma hissi olabiliyor. Bu durum da geçicidir. Aksine botoks, migren, gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde kullanılmaktadır. Daha ciddi birkaç komplikasyonu var ama dediğim gibi bunu klinik pratikte nadir olarak görüyoruz. Bu da kaş düşmesi, göz kapağında düşme görebiliyoruz. Bunu da kontrol seanslarında bir takım tekniklerle düzeltebiliyoruz. Eğer düzeltilemez bir durumsa da zaten botoksun etkisi geçici olduğu için bir süre sonra bu durumda düzeliyor. Sonuç olarak botoks genel olarak hasta tarafından iyi tolere edilen, hem hastayı hem de hekimi mutlu eden bir tedavidir. Birçok alanda kullanılmaktadır ve elimizi güçlendirmektedir. Hatta bence son dönemin en önemli buluşudur diyebilirim. Kısaca botoks tedavisini anlattım. Eğer bu konuda sorular varsa, anlaşılmayan noktalar varsa cevaplayabilirim. Botoks hamilelikte yapılabilir mi? Hamilelikte yapılmaz. Zaten birçok tedavi hamilelikte uygulanmıyor. Hamilelik ve emzirme döneminde botoks yapılmaz. Aslında
kazara yapılan durumlar olmuş daha doğrusu. Ancak herhangi bir yan etki görülmemiş bebek doğduğunda. Yine de sonuçta bilinmediği için hamilelik ve emzirme döneminde botoks uygulamıyoruz. Botoks göz kapağı düşüklüğüne neden olur mu? Bu nadir görülen komplikasyonlarından bir tanesi kaş ve göz kapağında düşme. Ama dediğim gibi tecrübeli ellerde, alanında uzman ellerde yapılırsa, kişi botoks sonrası uyması gereken kurallara uyarsa son derece nadirdir. Botoks sonrası yapay görünüm olur mu? Aslında bu konuya değinmek istiyorum. Güzel bir soru. Son dönemde trend olan botoksun olabildiğince doğal yapılmasıdır. Eskiden botoks biraz daha yüksek dozlarda kullanılıyordu ve yüzde maske görüntüsüne yol açıyordu. Şu an son trend aslında botoksun doğala yakın yapılması. Hatta bu baby botoks, oyuncu botoksu gibi ya da doğal botoks gibi çeşitli isimlendirmeleri var. Eğer az dozlarda yapılırsa, kontrollü dozlarda yapılırsa yapay görünüme yol açmaz. Hatta erkek hastalarımız genelde bunu ister. Hani kırışıklarım açılsın ancak ifadem bozulmasın, mimiklerim bozulmasın. Zaten biz mimiklerin tamamen kaybolmasını istemiyoruz. Sadece mimikleri bir miktar azaltıyoruz. Şöyle bir soru var hocam. Yanak çöküklüğüne botoks kaç yıl dayanır? Yanak çöküklüğünde botoks yapılmaz. Yanak çöküklüğünün nedeni bu bölgede bulunan yağ dokusunun zamanla aşağıya doğru düşmesidir. Bu bölgeye botoks uygulamıyoruz. Bu bölgeye dolgu daha uygundur. Diyet yapıyorum, vücudumda beyaz çatlaklar oluştu. Ne yapabilirim? Yani bu aslında konumuzun dışında. Şöyle söyleyeyim o zaman. Botoks herkes için uygun mudur? Kimlere yapılabilir? Botoks genel olarak kontraindikasyonları az olan bir tedavidir. Birçok kişiye yapılabilir. Zaten biz hasta botoksa uygun mu değil mi? Öncelikle bunu değerlendiriyoruz. Hastanın bir hastalığı var mı? İlaç kullanımı var mı? Klinik olarak detaylı öyküsünü alıyoruz. Çünkü evet yapılamadığı durumlar var. Özellikle sinir sistemi hastalıkları, kas hastalıklarında botoks uygulamıyoruz. Bunun dışında gebelik, emzirme, yine yapacağımız bölgede herhangi bir enfeksiyon varsa botoksu uygulamıyoruz. Botokstan sonra işe dönebilir miyim? Botoks oldukça konforlu bir tedavidir. Hatta yapıldıktan yarım saat sonra hiçbir şey anlaşılmaz. Sadece bir yarım saat enjeksiyon işlemi olduğu için enjeksiyon noktalarında hafif kızarıklık böyle şişlikler olur ara ısırığı gibi. Bunlar da zaten kişinin cilt tipine göre değişir ama yarım saat içerisinde genelde geçiyor ve sosyal hayatına kişi dönebilir. Botoks yılan zehri midir? Bunu aslında az önce konuşmamın başında söylemiştim. Botoks yılan zehri değildir. Bu halk arasındaki isimlendirilmesidir. Botoks, Clostridium botulinum bakterisinden laboratuvar ortamında elde edilen bir toksindir. Zaten tıpta yıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde, örneğin göz hastalıkları, şaşılık ve blefarospaz dediğimiz göz seyirmesi için kullanıyor. Nöroloji bölümü yine kas seyirmeleri için kullanabiliyor. Yani zaten tıpta yıllardır kullanılan bir uygulamadır botoks. Botoks için yaş uygulaması var mı? Aslında 18 ila 65 yaş arası botoks yasal sınırıdır. 18 yaşın altı zaten kişi reşit olmadığı için botoks uygulaması uygun değildir. 65 yaşın üzerinde ise kişi ilk botoksunu yaptırıyorsa yine bazı hastalara uygulayabiliyoruz ama aldığımız yanıt oranı biraz düşük oluyor. O yüzden genelde 18 ila 65 yaş arasına uygundur botoks tedavisi. Burun yanındaki ağza doğru inen çizgiler botoks ile kaybolur mu? Biz bunlara nazolabial oluk diyoruz. Yani şuradaki oluk, nazolabial çizgi. Bu oluk daha çok yanak bölgesindeki yağ dokusunun aşağıya doğru sarkması sonrası oluşur ve yaşla beraber de belirginleşir. Bu oluk kişiyi yaşlı gösterir, üzgün gösterir. Ancak bu bölge sadece botoks tedavisinden yanıt alınmaz. Bu bölgeye dolgu genelde daha uygundur. Hangi doktorlar tarafından yapılabilir? Botoksu bir hekim yapabilir. Yani bu konuda medikal estetik hekimi yapabilir, sertifikası olan plastik cerrahlar, dermatologlar yapabilir. Ama yapan kişi bir hekim olmalıdır. Genelde diyet
Migren botoksu sorulmuş sanki. İşe yarıyor mu demiş bir hastamız. Migren botoksu, aslında botoks baş ağrılarında çok güzel yanıt veriyor. Migrende, gerilim tipi baş ağrısında botoksun yeri var. Sonuçta bu hastalıklarda kaslarda kasılma olduğu için, botoks bu kaslarda gevşeme sağladığı için tedaviden güzel yanıt alınır. Onun detaylarını nörolog arkadaşlarımız daha iyi bilir. Botoks uygulaması etkisini ne zaman gösterir? Evet, bunu sanırım konuşmamda değinmedim. Soru geldiği iyi oldu. Botoksun etkisi 2. ya da 3. gün başlar. 1 hafta 10 gün içerisinde tamamen oturur. Yani bazı hastalar şunu söyler bize, botoks yaptırdım ama hiçbir şey görmedim. Zaten ilk gün, 2. gün etkinin çok fazla oluşmasını beklemiyoruz. Genelde 2. günden sonra etki göstermeye başlıyor ve 1 hafta 10 gün içerisinde etkisi tamamen oturur. Yaptırmayı bıraktıktan sonra cilt eskisinden kötü mü olur? Bunu hastalarımız da çok soruyor. Aslında eskisinden kötü olmaz. Sadece botoksun etkisi geçmiş olur. Ama hastalarımız botokslu olduğu zaman kırışıkların olmadığı o döneme alıştıkları için botoksun etkisi geçtiği zaman sanki daha kötü olmuş hissedebilirler. Ama aslında botoksun etkisi geçtiğinde tamamen eskiye döner. Hatta bazı kişilerde tamamen eskiye bile dönmüyor. Çünkü kişinin kaslarını kullanma alışkanlığı değişiyor diyebiliriz. Örneğin bir kişi düzenli olarak botoks yaptırırsa, normalde çok fazla kaşını kaldırarak konuşan bir kişi ise bir süre sonra kaşını kaldırmadan konuşmaya başlıyor ve botoksun bu nedenle kırışıkları da oluşmuyor ve botoksun etkisi gittikçe uzuyor. Yani düzenli aralıklarla botoks kişi yaptırırsa botoksun etki süresi de giderek uzar. Genellikle ilk botoks yüz bölgesinde 4 ay kadar sürer. Bu kişiden kişiye değişir. Yani kişinin yaşına, cinsiyetine, kas kitlesine göre botoksun etki süresi de değişkenlik gösterir. Ama kişi düzenli olarak botoks yaptırırsa bir süre sonra 6 ay sonra, hatta 7 ay sonra, 8 ay sonra yeni botoks ihtiyacı doğar. Masseter kası botoksu ile yüz ovalleştirilebilir mi? Masseter kası botoksu, masseter zaten az önce de bahsettim. Tam olarak yüzün alt yan kısmında bulunan bir kas. Tabii bu kas güçlü olduğu zaman yüksek görünür ve kişide kare bir çene görüntüsüne yol açar. Bunu kadınlarda çok istemiyoruz çünkü kadınlarda oval çene görüntüsü daha estetiktir. Masseter botoksu yaptığımız zaman o kare görünüm oval hale gelir ve daha hoş bir görünüm olur bayanlar için. Botoks ve dolgu aynı gün içerisinde yapılabilir mi? Yapılabilir, hiçbir sakınca yok. Genelde botoksu zaten yüzün üst kısımlarında daha yoğun yapıyoruz. Yine ihtiyaç varsa alt kısımlarına da yapıyoruz. Aynı seansta yapılabilir. Uygulama sonrası botoks yaptırıldığı çok belli olur mu? Bu yapan kişiye, hastanın kendisine bağlı, değişir. Ama genelde yüksek dozlarda yapılmazsa, ideal dozlarda yapılırsa botoksta çok yapay bir görüntü ya da maske görüntü oluşmaz. Yaz aylarında yapılır mı? Yaz aylarında. Aslında biz yaza doğru yapılmasını daha çok istiyoruz. Çünkü yazın güneşin etkisiyle kaşımızı çatma, gözümüzü kısma nedeniyle kaş arası çizgileri ve göz çevresindeki çizgiler daha da derinleşir. Yaza doğru yapılması aslında tam tersine daha uygundur. Herhangi bir sakınca yoktur. Kaş arası çizgilerine botoks yeterli mi? Bu hastadan hastaya değişir kaş arası çizgilerinde botoksun yeterliliği. Çünkü eğer kaş arası çizgisi hastanın çok derin değilse, daha doğrusu mimikle oluşan kırışıklıkları varsa bu botoks tedavisinde yeterince yanıt alınır. Ancak bazı hastaların buradaki kırışıklığı çok derin olabiliyor. Sürekli çatma hareketine bağlı olarak, hatta bu kişiyi de biraz agresif gösteriyor. Bu durumda önce botoksla çizgiyi açıyoruz çünkü tamamen oturmuş çizgilerde botoks sadece hafifletip açabilir. Tamamen geçmesi için üzerine dolgu ihtiyacı olabilir. Bu hastadan hastaya değişir. Masseter botoksunun etkisi ne kadar sürüyor?
Masseter botoksu sonuçta bir kas olduğu için kas dokusunda botoksun etkisi 4 ila 6 ay kadar sürmektedir. Yine dediğim gibi tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Bu hastanın yaşına, cinsiyetine, kas kitlesine göre değişkenlik gösterir. Botoks işleminden sonra donuk ifadeden korkuyorum. Aslında hiç korkmanıza gerek yok. Geçmişte çok yanlış örnekler var medyada. Hani bazı kişilerde, özellikle yüzünü çok medyada sık gördüğümüz kişilerde botokslar kötü sonuçlar olunca biz ister istemez etkilenip acaba maske yüz olur muyuz diye korkabiliyoruz. Ama aslında böyle sonuç vermiyor. Yani oyuncu botoks diyoruz, baby botoks diyoruz. Minik dozlarda yapıldığı zaman eğer kişi çok fazla mimiklerinin geçmesini istemiyorsa, daha doğrusu mimiklerinin tamamen kaybolmasını istemiyorsa biz genelde bunu zaten ayarlıyoruz. Bir miktar mimiklerinin kalmasını istiyoruz. Böylelikle daha doğal sonuçlar elde ediyoruz. Hocam saç altında beyazlaşma bu konu. Yok, konumuz değil. Hı. Boyunda kararma neden olur? Hayat boyunca kaç kez botoks uygulaması yapılabilir? Böyle bir sınır yok. Hani kişi, özellikle biz 25-30 yaşlarında, tabii bu kişinin mimik yapma durumuna göre değişir. Bazı hastalarımız oluyor, çok fazla mimik yaptığı için 22 yaşında botoksa gelebiliyor. Bazı hastalarımız oluyor, 30 yaşından sonra hani gelebiliyor. Bu hastadan hastaya değişir botoksa başlama yaşı. Ancak ömür boyu yapılabilir. Böyle bir sayı ya da kısıtlama yoktur. Benim kaşımın ortası derin çizgi var. Kalıcı işlem var mı? Aslında kalıcı işlem olmaması daha iyi. Çünkü kalıcı işlemler geçmişte çok kullanılmış, kalıcı dolgular vesaire. Bunların uzun vadede neye sonuç vereceği bilinmiyor. Hatta kişinin yüzü yaşla beraber yer değiştirir. Yağ dokusu, kas dokusu yer değiştirir. Yani bir işlemin kalıcı olmaması aslında avantajdır. Ama kaş arası derin çizgilerde önce botoks, eğer hala devam ediyorsa dolgular da zaten genelde 1 yıla kadar etkili, iyi bir seçenektir. Botoks enjeksiyonu yerine kremlerle kırışıklıkları aynı seviyede gidermek mümkün mü? Botoksun etkisini yaratmaz. Tabii ki de krem kullanımını da öneriyoruz. Kremlerin de cildi nemlendirdiği için, cilde ihtiyacı olan ürünleri dışarıdan verdiğimiz için bir miktar etkisi var. Ancak botoksun yerini tutmaz. Ama ben genelde hastalarıma botoks sonrası krem kullanmalarını da, anti-aging kremler, C vitamini içerikli kremler ya da hyaluronik asit içerikli kremler öneriyorum. Çünkü botoksun üzerine bir de bunları kullandığımız zaman daha güzel sonuçlar alıyoruz. Botoks etkisi yaratan sebze ve meyveler nelerdir? Hiçbir sebze meyve botoks etkisi yaratmaz. Yani tabii ki sağlıklı beslenmesini öneriyoruz, bol su içilmesini öneriyoruz. Bu genel vücut sağlığımız için de, cilt sağlığımız için de çok önemli. Sağlıklı beslenmek ve bol su içmek. Ama hiçbiri botoks etkisi yaratmaz. Şöyle, tatile çıkmadan önce botoks yapılmasının sakıncası olur mu? Sakıncası yok. Sadece dediğim gibi botoksta uyulması gereken kurallar var. İşte 3-5 gün kadar hamam, sauna gibi ortamlarda bulunmayacak. Ya da işte bir gün boyunca banyo yok, alkol yok bir gün boyunca. Onun dışında tatil öncesi tam tersine birkaç hafta önce yapılması bence daha uygun olur. Hem göz çevresi hem de kaş arasında kaş çatma ya da işte güneş ışınlarına bağlı gözümüzü kısma nedeniyle oluşabilecek kırışıkların önüne geçmek için tatil öncesi daha da iyi olur. Botoks yapıldıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Onları yine özetleyeyim. Botoks sonrası tedavinin tamamlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurları son derece önemsiyorum. Birincisi 4-6 saat kadar dikey pozisyonda kalınması gerekiyor. Yani öne eğilmesini önermiyoruz, sırt üstü yatmasını önermiyoruz. 12 saat boyunca bu bölgeye makyaj, nereye yaptıysak o bölgeye makyaj yapılmasını önermiyoruz. Bunun dışında bir gün boyunca güneşlenmek, banyo yapmak, alkol almak ya da spor yapmasını önermiyoruz hastanın. Yine 3-5 gün kadar hamam, sauna gibi buharlı ve sıcak ortamlarda bulunulmamasını öneriyoruz. Akne? Akne, sivilce, o konu ayrı. Aynen. Konumuzun dışında. Toparlayabiliyorsunuz. Aha, yani. tamam. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hepinize mutlu günler.